Mayıs ayında Kore'de dizi, film, müzik, magazin konularında neler olmuş kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Bir şey daha söyleyeceğim hemen çok kısa. Ben sizden küçük bir bayram hediyesi istiyorum. Ne yazık ki bu haber bültenini yine üzücü bir haberle açıyorum. Veya baktım mevzu çok büyüyor. Belki hakkında yeni video çekeriz. Ve ben bir kanı hızında ilerleyerek onları izlemeye çalışıyorum. Bunlar da maşallah Speedy Gonzales hızında yeni dizi çekiyorlar. Şimdi beni şaşırtan bir ikinci sezon haberiyle devam edeceğim. Şimdi de çok fazla fanı olduğunu bildiğim 2 tane oyuncunun askere gidiş tarihleriyle alakalı 2 adet haberim var. İlk sezonun 1. bölümünde İstanbul'a gelmişlerdi. Ben bile K-pop dinlemeyen bir insan olarak Whiplash'i sağda solda duya duya öğrenmiştim. Çünkü Highlight benim hala en sevdiğim K-pop grubu. Çoğunuz bilmezsiniz belki çünkü Highlight eski bir grup. Merhaba arkadaşlar, Uzan Dostuna hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada, yepyeni bir haber bülteniyle daha karşınızdayım. Bu hafta size yine Mayıs ayında Kore'de dizi, film, müzik, magazin konularında neler olmuş kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce çok kısa birkaç şey söylemek istiyorum. Malumunuz 2 haftadır ortalarda yoktum. Bazı sebeplerden dolayı video çekemediğim için de paylaşamadım ne yazık ki. Aslında bunun sebebini Instagram'da kısa da olsa bir videoyla, bir story ile açıklamıştım. Fakat YouTube'da olanların büyük bir çoğunluğu Instagram'dan haberdar olmadığı için muhtemelen onlar da sebebini göremediler. Hatta belki de ara verdiğimi, komple bıraktığımı düşünenler olmuş olabilir. Fakat Instagram'da bunun açıklamasını yapmıştım. Gerçekten arka arkaya çok fazla yoğunluğum oldu. Her gün neredeyse dışarıdaydım. Her gün neredeyse bir şey yapmam gerekiyordu ve bir türlü oturup şu videoyu çekemedim. Çünkü sadece çekmekle de kalmıyor. Öncesinde bir araştırma yapmak gerekiyor. Sonra çekmeyle uğraşıyorsunuz. Ondan sonra bir de bunun birkaç gün kurgusuyla uğraşıyorsunuz. O yüzden epey bir vakit alan bir şey bu. Ben de bundan sebep maalesef ki 2 haftadır video çekemiyordum. Şuna getireceğim lafı. Böyle zamanlarda çok fazla aktif olamasam da Instagram'dan haberdar ettiğim için orayı da takip ederseniz benden haber alabilirsiniz. Bir şey daha söyleyeceğim hemen çok kısa. Ben sizden küçük bir bayram hediyesi istiyorum. Merak etmeyin, herhangi bir IBAN'lo veya ev adresi vermeyeceğim. Sizden herhangi bir fiziksel hediye istemeyeceğim. Tek istediğim beni takip etmeniz. Çünkü takipçi sayım komik bir şekilde 19.930'lu rakamlarda kaldı. Bir türlü ilerlemiyor. Şunun şurasında altı üstü bir 60-70 kişiye ihtiyacım var. Onlar da beni takip ederlerse eğer takipçi sayım nihayet bir 20.000'e ulaşacak en azından bunca yılın ardından. O yüzden bana bir bayram hediyesi vermek istiyorsanız, ki beni sevenleriniz var aranızda biliyorum. Takip etmeyip de izleyenleriniz de çok fazla. Takibi alırsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Bu gerçi klasiktir. YouTube kanallarının kaderidir. Ben de yapıyorum, ne yalan söyleyeyim. İzliyorum ama takip etmiyorum bazı kanalları. Ama en azından böyle küçük bir hediye istemiş olayım ben de sizden. Bu arada şimdiden de Kurban Bayramınız mübarek olsun. İnşallah sevdiklerinizle, ailenizle nice mutlu bayramlarınız olsun diyelim erkenden. O zaman haydi hemen haber bültenimize geçelim. Ne yazık ki bu haber bültenini yine üzücü bir haberle açıyorum. Oyuncu Choi Jung-woo hayatını kaybetti. 27 Mayıs'ta oyuncunun ajansı ne yazık ki Choi Jung-woo'nun hayatını kaybettiğini ve kesin ölüm sebebinin henüz doğrulanmadığını söyledi. Choi Jung-woo 1957 doğumlu, 1975 yılında ilk olarak tiyatroyla başlamış oyunculuğa. Sonrasında da hem seslendirme sanatçısı hem de birçok projede yer alan çok başarılı bir oyuncu haline geldi. Two Cups, Gumiho, Tale of the Fox Child, Master Sun, Who is She ve The Tale of Lady Ok gibi çeşitli birçok projede yer aldığı cenaze töreni de 29 Mayıs'ta gerçekleşmiş. Benim de görselini, yüzünü çok iyi bildiğim isimlerden bir tanesi. Birçok projede gördüğümüz ajushilerden bir tanesiydi kendisi. O yüzden bunu gördüğümde ben de hem şaşırdım hem üzüldüm. Sizinle de bu şekilde paylaşmış oldum. Geçiyorum bir diğer habere. Monsta X üyesi IM sağlık sorunları nedeniyle grup aktivitelerini sınırlandıracak. 24 Mayıs'ta Starship Entertainment şarkıcının sağlık durumuyla alakalı bir açıklama yayınladı. Hemen okuyalım. Sağlık durumunun giderek kötüleşmesi nedeniyle yakın zamanda hastaneye giden IM yapılan muayene sırasında doktoru tarafından planlı aktivitelerini en aza indirmesi ve bol bol dinlenmesi gerektiği yönünde uyarıldı. Bu nedenle sanatçımızın sağlığını en önemli önceliğimiz olarak gördüğümüzden IM'in geçici olarak sağlığına kavuşmasına odaklanmaya karar verdik. Buna göre IM'in grup faaliyetleri de dahil olmak üzere çalışma takvimi bir süreliğine esnek yönetilecek demişler. Yani tamamen böyle bir ara vermek gibi değil de anladığım kadarıyla normal programı biraz daha sınırlandırılacak
sınırlandırarak biraz daha ona zaman ve alan bırakarak bir program yönetecekler. Sağlık sorununun ne olduğunu söylememişler. O yüzden ben de ne yazık ki sizinle paylaşamadım. 50-50 üyesi Kena sağlık sorunları nedeniyle ara verecek. Valla bu kızın adı Kena mı Kina mı hiçbir fikrim yok. İnşallah yanlış okumuyorumdur ama ben Kena demeyi tercih ediyorum şu anda. Hayranları bana kızmaz umarım yanlış okuyorsam. 7 Mayıs'ta 50-50'nin ajansı Kena'nın grubun devam eden albüm promosyonlarına katılamayacağını duyurdu. Şirketin açıklaması şöyle: Kena sağlık nedenlerinden dolayı bu albümdeki hiçbir etkinliğe katılamayacak. Son dönemde sağlık durumunun pek iyi olmadığı, yeterli dinlenmeye ve iyileşmeye ihtiyacı olduğu belirlendi. Sanatçının kendisi ve şirket arasında yapılan detaylı görüşmeler sonucunda ne yazık ki bu promosyonlara katılamayacağına karar verildi. Bu albüm hayranların uzun zamandır beklediği bir şey olduğu için bu karar daha da büyük bir dikkat ve özenle alındı demişler. Sonrası da klasik cümleler. Biz onu iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız. Ona destek olduğunuz için teşekkürler falan filan. 50-50 29 Nisan'da yeni mini albümü Day and Night'la geri dönüş yaptı. Şirketin yayınladığı bu açıklamadan beri de sanatçı planlanan etkinliklere katılamıyor. Her iki isme de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve geçelim bir diğer habere. Gominşi'nin ajansı oyuncu ile ilgili çıkan iddiaları yalanladı. 26 Mayıs'ta bir çevrim içi toplulukta kimliği belirsiz bir kişi ortaokulda Gominşi tarafından diğer arkadaşlarıyla birlikte işlenen okul şiddetinin, zorbalığın kurbanı olduğunu iddia etti. Paylaşılan yazıya göre Gominşi sınıf arkadaşlarına zorbalık yapmış, para sızdırmış, akranlarına sözlü tacizde bulunmuş ve engelliler de dahil olmak üzere birçok öğrenciyi dışlamıştı. Ayrıca bu yazıyı yazan kişi de Gominşi'yi şuradan eleştiriyor. Diyor ki eğlence sektöründeki kariyerine uygun bir pişmanlık duymadan devam etti ve geçmiş olayları basit hatalar olarak nitelendirdi. Bu yüzden de kendisini eleştiren, bu durumu açıklayan bir yazı paylaşmış. Fakat tabii ki de oyuncunun şirkete çıktığı bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı ve bunu yayan kişiye de yasal işlem başlatacaklarını duyurmuş oldular. Şu an için daha haber çok yeni. Zannedersem bir 5-6 gün önce çıktı. Ben öyle gördüm en azından. Çok fazla hakkında detay yok ama gördüğümüz kadarıyla böyle bir haberin ardından da şirket yalanladı. Bir başka haber bülteninde de yeni detaylar ortaya çıkarsa yine paylaşıyor olurum. Veya baktım mevzu çok büyüyor. Belki hakkında yeni video çekeriz. Geçiyorum bir diğer habere. Hyungwon askerlikten terhis edilen 5. Monsta X üyesi oldu. Başkent Mekanize Piyade Tümeni'nde 1 yıl 6 ay hizmet verdikten sonra nihayet 13 Mayıs'ta ordudan terhis edildi. 14 Kasım 2023 yılında askerlik görevine başladı. Çalışkan ve örnek tavırları nedeniyle de kısa sürede onbaşı rütbesine terfi etti. Hyungwon dönüşünü kutlayan fotoğraflar paylaşmasının yanı sıra hayranlarına da şöyle kısa bir yazı yazdı. Moon Bebe seni özledim. Moon Bebe hayranlarına verdikleri isim. Monsta X'in fanlarının ismi fakat Moon Bibi mi Moon Bebe mi onda da çok emin değilim. Bebedir inşallah. İnanın çok fazla böyle şeylerle alakam olmadığı için, hele bir de K-pop'la alakam olmadığı için böyle detayları kaçırıyorum ne yazık ki. Yanlış okuyorsam bunda da yine fanları kusuruma bakmasın. Beni bekleyen Moon Bebe sayesinde hizmetimi sağlıklı bir şekilde tamamlayabildim. Uzun süre görüşelim demiş ve bu sayede de fanlarına fotoğraflar eşliğinde seslenmiş oldu. Bugün birden fazla askerlik haberi var. Gelenler ayrı, gidenler ayrı. Şimdi bir diğerinden bahsedeceğim. Oyuncu Lee Do-yoon askerlikten terhis edildi. O da 14 Ağustos 2023 yılında gitmiş askere. 21 ay boyunca Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'nin grubunda görev yaptı ve nihayet o da 13 Mayıs'ta terhis edildi. Ajansı aynı gün şöyle bir açıklama yapmış. Çeşitli diziler, filmler ve daha fazlası için oyuncu seçme teklifleri almaya başladı. Ayrıca reklam ve fotoğraf çekimleri için teklifler alıyor. Yakın bir zamanda geri dönecek. Lütfen sabırsızlıkla bekleyin demişler. Nisan ayında Lee Do-yoon'un Gominşi'nin başrol oynayacağı Hong Sisters'ın yeni dizisi için de teklif aldığı ortaya çıkmıştı. Sonrasında da netleşti mi, kesinleşti mi onunla ilgili bir bilgimiz yok. Fakat belli ki Lee Do-yoon çok fazla dinlenmeden, çok fazla durmadan hemen setlere geri dönecek. Fanları çok mutludur eminim. Geçiyorum bir diğer habere. Şimdi de çok fazla fanı olduğunu bildiğim 2 tane oyuncunun askere gidiş tarihleriyle alakalı 2 adet haberim var. İkisi de fanlarını çok üzecek. Cha Eun-won'un askerlik tarihi açıklandı. Mayıs ayının başlarında Cha Eun-won'un ordu askeri bandosuna başvurduğu ve sonuçları beklediği ortaya çıkmıştı. 29 Mayıs'ta ajansı resmen kabul edildiğini duyurdu. Açıklaması şöyle: Cha Eun-won yakın zamanda ordu askeri bandosuna katılmak için başvuruda bulundu ve bugün Askeri İnsan Gücü İdaresi'nden kesin kabul bildirimini aldı. 28 Temmuz'da eğitim merkezine girecek ve orada askeri bandosuna
komandosundaki görevini yerine getirmeden önce temel askeri eğitimini alacak. Askerlik günü yoğunluktan dolayı güvenlik kazalarının yaşanmaması için Cha Eun-won'un askerlik görevinin yeri ve saati gizli tutulacak ve hiçbir etkinlik yapılmayacak demişler. Zaten bu etkinlik işleri eskide kaldı. Artık askere giderlerken etkinlik yapmıyorlar. Muhtemelen aynı yerde, aynı bölgede askere gidecek olan başka insanlar varsa o izdihama sebep olmasınlar, onları rahatsız etmesinler diye, ya da ne bileyim belki askeriyenin yasakladığı bir şeydir bu. Ama eskiden böyle etkinlikler yaparlardı askere giderlerken. Şimdi ise bildiğim kadarıyla bayağıdır böyle şeyler yapmıyorlar. Cha Eun-won'un askerlik haberinin ardından yine bir diğer ünlü ismin haberiyle devam edeceğim. Rowo'nun askere gidiş tarihi belli oldu. My Daily 27 Mayıs'ta Rowo'nun 21 Temmuz pazartesi günü askere gideceğini duyurdu. Bu rapora yanıt olarak da FNC Entertainment bu haberi doğruladı ve Rowo'nun 21 Temmuz'da askere gideceği doğru, eğitim merkezine girecek ve orduda aktif görevdeki bir asker olarak askeri görevini yerine getirecek dedi. Rowan 2016 yılında SF9 grubunun bir üyesi olarak çıkış yaptı ve 2023'te gruptan ayrıldıktan sonra bütün odağını tamamen oyunculuğa çevirdi. Oyuncu olarak çıkışını School 2017 dizisiyle yaptı. Oyunculuk anlamında başarı sağlayıp ünlenmesini sağlayansa Extraordinary You dizisi oldu. 31 Mayıs'ta Before Blooming isminde bir hayran buluşması gerçekleştirdi. Ayrıca şu anda yaklaşan Disney Plus orijinal dizisi The Murky Stream için de hazırlanıyormuş kendisi. Ve nihayet geldik dizi haberlerine. Jong Hae-in ve Ha-young yeni bir romantik komedi dizisi olan Lovestock için onaylandı. Lovestock bir gün hafızasını kaybetmiş bir savcının hikayesini konu alacak. Bu savcımız o hafızasını kaybettiği süreçte de bir boks antrenörüyle tanışacak ve o kişi kendisini bu hafızasını kaybeden kızımızın erkek arkadaşı olarak tanıtacak. Fakat acaba gerçekten erkek arkadaşı mı? Hemen biraz daha detaylı anlatayım. Jong Hae-in eski gençlik boks şampiyonu olan ve bir gangstere dönüşen sert ama tutkulu Jang Tae-ha rolünü canlandıracak. Sonrasında bir sebepten dolayı hayatında yeni bir sayfa açıyor, çeteyi terk ediyor, bir kasabaya yerleşiyor ve burada boks antrenörü olarak çalışmaya başlıyor. Çete için son görevini yerine getirirken hafızasını kaybeden ilk aşkı Go Eun-se ile tanışıyor ve ona hayatını tehlikeye atacak bir yalan söylüyor. Ha-young da Seul Merkez Bölge Savcılığındaki yolsuzlukla mücadele soruşturma departmanının hırslı savcısı Go Eun-se rolünü canlandıracak. Hızlı ve zeki olmasıyla bilinen yetenekli bir savcı kendisi. Fakat bir suç örgütünü takip ederken hafızasını kaybetmesine neden olan bir kazaya karışıyor. Kırsal bir klinikte uyanıyor ve burada erkek arkadaşı olduğunu iddia eden Jang Tae-ha ile tanışıyor. Çok güzel, çok değişik bir konusu var gibi duruyor. Benim çok ilgimi çekti aslında. Jong Hae-in'i de çok severim. Ki zaten muhtemelen Jong Hae-in'in çetesiyle alakalı dedi ya, son görevini yaparken karşılaştığı ilk aşkıyla diye. O son görevle bizim kızın hafızasını kaybetmesine sebep olan o kaza muhtemelen birbiriyle bağlantılı olacak. Zaten Jong Hae-in de muhtemelen o suçtan kaçabilmek için veya bir sebepten dolayı bahane olması sebebiyle böyle bir yalan söyleyecek. Ama benim çok hoşuma gitti konusu. Güzel bir çatışma olur gibime geliyor. Sonrasında kızın bunu öğrenmesi, kim bilir hikayeyi nerelere götürecekler falan filan. Yani o yüzden merakımı cezbetti bu dizi. Çıktığında bunu da izlemek istedim daha şimdiden, fakat ne yazık ki tarihiyle alakalı hiçbir bilgi yok. İnşallah yakın bir zamanda bu da netleşir diye düşünüyorum. Geçiyorum bir diğer dizi haberine. Yumi Cells dizisinin 3. sezonunun erkek başrolü belli oldu. Aynı isimli webtoon'dan uyarlanan Yumi Cells dizisi Yumi adlı bir ofis çalışanının sıradan hikayesini konu alıyor. Aslına bakarsanız bu dizinin çok sade, çok basit bir hikayesi var. Fakat bu diziyi keyifli kılan şey şu. Başrol karakterimiz Yumi'nin kafasının içinde küçük küçük karakterler görüyoruz. Bu karakterlerde ne? Yumi'nin bütün ruh hallerini, bütün özelliklerini temsil eden karakterler. İşte nefreti var, korkusu var, aşkı var, o su var, bu su var. Bütün aklınıza gelebilecek her şey ruh halleri olarak Yumi'nin kafasının içinde biz bunu böyle bir çizgi film gibi izliyoruz aslında. Orada böyle bir köy var, hatta köy diyorlar onların kaldığı yerlere de. Yani aslına bakarsanız bir insanın insani özelliklerini o karakterler aracılığıyla izliyoruz ve bu da çok tatlı hikayelere, sahnelere sebep oluyor. O yüzden de çok tatlı bir dizi olmuştu bu biz seyirciler için. 2 sezonunu çekmişlerdi. 3. sezonun akıbeti belli değildi. Nihayet yakın bir zamanda 3. sezonu yayınlanacağını açıklamışlardı. Sadece başrol oyuncusunun kim olduğunu bilmiyorduk. Erkek başrol oyuncusu da nihayet netleşmiş. Kim Jae-won olmuş. 3. sezonun hikayesi de şöyle olacak, kısaca anlatalım. Bir zamanlar sıradan bir ofis çalışanı olan Yumi'nin çok çalışmasının ardından yıldız bir yazara dönüşmesini konu alacak. Okuyucularının kalbini fetheden bir aşk romanı yazarı olarak büyük
büyük başarılar elde etmesine rağmen aşk Yumi için hala zor bir duygu olarak kalmaya devam edecek. Bu az önceki bahsettiğimiz o kafasının içindeki hücrelerin köyü Yumi'nin hayatına ferahlatıcı bir değişiklik getiren Sunrook'un gelişine kadar heyecan verici hiçbir şey olmadan sessiz bir duraklama halinde görülecek. Yumi'nin uykuda olan hücre köyünü uyandıracak olan Sunrook'u Kim Jae-won canlandıracak. Onun da karakteri şöyle, bu kitapları yayınlayan şirketin editörlük departmanındaki yeni PD'ymiş kendisi ve tatlı görünümüyle ama açık sözlü dürüstlüğüyle tanınıyor. Soğuk bir görünümü var ve aslında mantık hücresiyle yönetiliyor olsa da aslında o görünen soğukluğunun altında da şaşırtıcı bir çekiciliği olacakmış. Kendi rutinlerine bağlı gayet sade bir hayat yaşarken birden Yumi ile tanıştığında onun da hücreler karman çorman olacak anladığım kadarıyla ve haliyle de bu ikili yan yana geldiğinde beklenmedik durumlarla karşılaşacaklarmış. Bu şekilde de Yumi Cells'in 3. sezonunun hem hikayesi hem de başrol erkek karakterinin kim olduğu açıklanmış oldu. Dizinin 2026'nın ilk yarısında TV Ink'te yayınlanması planlanıyor. Çok güzel bir diziydi. Ben bunun ilk 2 sezonunu da izlemiştim. İlk 2 sezonunda başrol erkek karakterleri farklıydı. Kadın karakterimiz zaten hep aynı. İlk sezonda An Boyeon'du, 2. sezonda Jin Young olmuştu. 3. sezonunda nihayet erkek karakterinin Kim Jae-won olduğu bu sayede açıklanmış oldu. Geçiyorum bir diğer habere. Han Ji-min ve Park Sung-hoon yeni bir dizi için onaylandı. JTBC'nin yakında yayınlanacak olan dizisi Efficient Dating for Singles oyuncu kadrosunu doğruladı. Han Ji-min liderliğindeki kadro, birlikte aşka giden en kolay ve en hızlı yolu arayanlar için kişiselleştirilmiş bir flört rehberi sunacak. Karakterlerden bahsedeceğim. Han Ji-min The Hills Hotel'deki satın alma ekibinde yardımcı müdür olarak çalışıyor. Oldukça yetenekli ve güvenilir, işinde çok başarılı fakat ne yazık ki söz konusu romantizm olduğunda eli ayağına dolaşan bir karakter. 30 yaşına girdiğinde bile hala doğru düzgün bir ilişki yaşamamış olduğu için kör randevular dünyasına birden cesurca atılmaya karar veriyor. Park Sung-hoon bu başrol kadın karakterimizin kör randevu partnerini canlandıracak. O da bir marangozluk stüdyosuna sahip, dışarıdan nazik ama içeriden güçlü iradeli biri olup sevdiği biriyle tanışıp birlikte bir aile kurmayı hayal ediyor. Lee Ki-taek'in canlandırdığı karakterde az önce anlattığım adamın tam tersi Shin-ji-soo rolünü canlandıracak. O da beklenmedik bir şekilde kör bir randevuya çıkacak ve bizim başrol kadın karakterimizle tanıştığında kaderin darbesini yiyecek. Bağlanmaktansa özgürlüğü tercih eden bir adam ama kaderindeki partneriyle tanıştığında yavaş yavaş değişmeye başlayacak. Bu arada Jung Hae-sung da The Hills Hotel'deki satın alma ekibinin bir üyesini canlandıracak. Açık fikirli ve esnek tavırlarıyla derin ve bağlı ilişkiler yerine sığ ve hafif karşılaşmaları tercih eden birisi olacak. Son olarak da Kim So-hee satın alma ekibinin sevilen en genç üyesini canlandıracak. Dünyaya alışılmadık ve korkutucu buluyor ve başarılı bir kariyer kadını olma hayalini kurarak Han Ji-min'in karakterini bir rol model olarak benimsiyor. Fakat her gün öngörülemeyen olaylarla karşılaştıkça da iş yerine uyum sağlamakta da bir miktar zorlanacakmış kendisi. Bu sayede karakterler aracılığıyla da aslında dizinin konusunu da anlatmış olduk. Dizinin 2026 yılında yayınlanması planlanıyor. Han Ji-min'i çok severim. Park Sung-hoon'u çok severim. O yüzden bu diziyi de izlerim gibime geliyor ama inanın vaktim olur mu hiçbir fikrim yok. Hala izlenmeyi bekleyen onlarca dizim var ve ben bir kanı hızında ilerleyerek onları izlemeye çalışıyorum. Bunlar da maşallah Speedy Gonzales hızında yeni dizi çekiyorlar. Geçiyorum bir diğer dizi haberine. Jung Kyung-ho ve Seo Ji-yoon'un yeni bir dizide başrol oynayacağı onaylandı. 28 Nisan'da bu ikilinin TVN'in yeni dizisi Pro Bono'da başrol oynayacakları onaylanmış. Pro Bono, başarıya takıntılı materyalist bir savcının beklenmedik bir şekilde kamu yararı avukatı olmasının kaotik yolculuğunu konu alan bir komedi dizisi olacak. Jung Kyung-ho eski bir yargıçtan kendini kamu yararına çalışan bir avukata dönüştüren Kang David rolünü üstlenecek. Kang David kusursuz bir iş ahlakına ve temiz bir imaja sahip. Aynı zamanda da sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan ünlü bir isim. Fakat bir gün beklenmedik bir olayla karşı karşıya kalıyor ve yargıçlıktan istifa ediyor. Ve bu sayede hayatına yeni bir perde açıyor ve güneşsiz bir koridorda kamu yararına çalışan bir avukat oluyor kendisi. Hırs ve materyalizm tarafından kör edilen Kang David'in eski ihtişamına kavuşup kavuşamayacağını izleyeceğiz biz bu dizide. Bir de kadın karakterimiz var, Seo Ji-yoon. O da Kang David'in tam tersi bir karakter olan Park
Park Ki-bom'u canlandıracak. Bir şeye ilgi duyduğunda ona derinlemesine dalan bir kamu yararı avukatı kendisi. Bir avukat olarak görevlerini yerine getirdiğinde kendisini çok mutlu hissediyor. O görevlerde ne? İnsan haklarını savunmak, toplumsal adaleti gerçekleştirmek ve hukukun güzelliğine güvenen iyi vatandaşlara yardım etmek. Çok tanıdık konular bunlar, değil mi? Bir tarafta böyle tamamen işiyle alakalı hırsları olan bir adam. Sonrasında tabii onun bir düşüşü olacak. Bir tarafta da tam tersi toplum yararı için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir kadın. Yine de Jung Kyung-ho'yu çok fazla sevdiğim için fırsatım olursa buna da bakarım gibime geliyor. Pro Bono'nun 2025'in ikinci yarısında yayınlanması planlanıyormuş. Şimdi beni şaşırtan bir ikinci sezon haberiyle devam edeceğim. Reborn Rich ikinci sezonuyla geri dönüyor. 8 Mayıs'ta Artist Company ve bağlı kuruluşu Artist Studio, bu iki şirketin ilk işbirliği projesi olan Reborn Rich ikinci sezon için planlama ve geliştirme aşamasına girdiklerini resmen duyurdular. Birinci sezonun başarısını temel almışlar bu ikinci sezonu yaparlarken Kore'nin kurumsal dünyasından küresel bir sahneye doğru genişleteceklermiş dizinin odağını. Güç ve aşktan oluşan iddialı bir hikaye yazacaklar. Bu haberden anladığım kadarıyla da ikinci sezon için yeni bir oyuncu kadrosu ve genişletilmiş bir evren sunacaklar. Bilmeyenler için söyleyeyim, bu dizinin birinci sezonunda Song Joong-ki oynamıştı. Bir Chaebol ailesinin sadık sekreteri rolünü canlandırmıştı ve sonrasında bir sebepten dolayı ihanete uğruyor. O Chaebol ailesinden birisi Song Joong-ki'yi öldürüyor ve sonrasında da Song Joong-ki o zengin Chaebol ailenin en küçük oğlu olarak yeniden dünyaya geliyordu. Ve tabii ki de ona ihanet eden insanlardan da bu şekilde intikam almaya çalışıyordu. Böyle çok değişik bir hikayesi vardı. Reborn Rich'in bizim için enteresan olan bir tarafı da neydi? Birçoğunuz biliyorsunuz zaten. İlk sezonun birinci bölümünde İstanbul'a gelmişlerdi. İstanbul'da bazı sahneler çekmişlerdi. Her ne kadar birçok tartışmaya sebep olsa da o sahneler, ama ne olursa olsun Song Joong-ki'nin İstanbul'a gelmesini sağlayan ve burada bazı sahneler çekmesini sağlayan bir diziydi Reborn Rich. Fakat anladığım kadarıyla ikinci sezonda farklı bir oyuncu kadrosu olacak. Song Joong-ki'nin olup olmayacağı henüz belli değil. Ama zaten ilk sezonda hikayesi bitmişti diye hatırlıyorum. Belki sıfırdan sanki yepyeni bir diziymiş gibi, ama ilk sezonla da bazı bağlantıları olan bir dizi yaparlar gibi görünüyor şu anda. Henüz dediğim gibi detaylar yok. Olursa yine paylaşırız inşallah. Geçiyorum bir diğer habere. Kim Bum, An Yo-sop ve Chewon Bin'in yeni bir romantik komedi dizisinde başrol oynayacağı onaylandı. 28 Mayıs'ta Niswan, Kim Bum'un yaklaşan SBS dizisi Sold Out Again Today kadrosuna katıldığını bildirdi. Ajansı da bu haberi doğruladı. Dizideki karakterlerden bahsedelim hemen. An Yo-sop doğal kozmetik şirketinin CEO'su ve Ar-Ge araştırmacısı olarak görev yaparken aynı zamanda da mucizevi bir bileşen yetiştiren bir çiftçi olan Matthew Lee'yi canlandıracak. Chewon Bin iş verimliliğini arttırmak için uykusunu azalttıktan sonra şiddetli uykusuzluk çeken üst düzey bir ev alışveriş sunucusu olan Dam Ye-jin karakterini canlandıracak. Kim Bum da küresel bir Fransız kozmetik şirketinde yönetici direktör olan Seo Erik karakterini canlandıracak. Çocukken Fransa'ya göç eden Erik, annesi küresel bir holdingin başkanıyla yeniden evlendiğinde zengin ve elit bir hanede büyüyor. Şimdi de o ailenin halefiyet yarışında var olmaya çalışıyor. Sonrasında Kore'ye geri dönüyor ve burada kadın başrol karakterimizle yolları kesişiyor. Bu dizinin 2026 yılında yayınlanması planlanıyormuş. Genel olarak böyle bir hikayesi var. Kadro çok iyi. Kim Bum'la An Yo-sop özellikle bayağı bir dikkatimi çekti. Severim ikisini de. Şu an için bayağı bir dikkat çekici gibi duruyor. Bir de Kim Bum burada yine zengin, belli ki böyle sağlam bir karakter canlandıracak. Merak etmedim değil. Geçiyorum bir diğer habere. Blackpink üyesi Rosie yıldızlarla dolu F1 filmi için şarkı yayınlayacak. 1 Mayıs'ta Brad Pitt ve Damson Idris'in başrollerini paylaştığı yaklaşan Hollywood filmi F1, F1 The Albüm film müziği için tam sanatçı kadrosunu duyurdu. İçerisinde çok fazla ünlü isim var. Rosie de bu isimlerden bir tanesi oldu. Rosie, Ed Sheeran, Raye, Doja Cat, Don Toliver, Tate McRae ve Roddy Ricch gibi birçok isim yer almış. Tabii ki bu saydıklarımla sınırlı kalmamış. Daha farklı isimler de var. Rosie'nin Messi adlı parçası albümde 5. şarkı olarak yer alacak. F1'de albümün filmin dünya çapındaki sinemalarda gösterime girmesiyle aynı tarih olan 27 Haziran'da piyasaya sürülmesi bekleniyormuş. Şimdi bir sürü comeback haberim var size. Gerçekten maşallah yaz ayında birçok grup, birçok isim geri dönüyor. Şimdi ben size hızlı hemen bunları anlatayım. NCT Dream Temmuz'da geri dönüyor. Grup 2 Mayıs'ta 4. turneleri The Dream Show for Dream the Future'ın lansmanını duyurdu. Turne 10-12 Temmuz tarihleri arasında Seul'de verilecek 3 konserle başlayacak. Tur haberlerinin yanı sıra SM Entertainment, NCT Dream'in Temmuz ayında yeni bir albümle geri döneceğini de açıkladı.
açıkladı. Bu Kasım ayında yayınladıkları 4. tam albümleri Dreamscape'ten bu yana 8 ay sonraki ilk geri dönüşleri olacak. Viviz Temmuz ayında geri dönüş yapmayı planlıyor. 27 Mayıs'ta grubun şirketi Viviz'in Temmuz ayında yeni bir albüm yayınlamayı planladığını doğruladı. Aynı zamanda o yayınlanacak olan albümde tüm üyelerin solo şarkıları da yer alacak. Viviz'in son geri dönüşü 5. mini albümleri Voyage'ı yayınladıkları Kasım 2024'te olmuştu. Nihayet geri döneceklerini bu sayede duyurmuş oldular. Heart to Heart geri dönüyor. İlgan Sports 30 Nisan'da Eslem'in çaylak kız grubu Heart to Heart'ın Haziran ayında ikinci single'larıyla geri dönüş yapacaklarını duyurdu. Rapora yanıt olarak da SM Entertainment bu haberi doğruladı. Grup bu yılın başlarında 24 Şubat'ta ilk single'ları The Chase ile çıkış yaptı ve yeni single'ları 4 ay sonraki ilk geri dönüşleri olacak. Elite grubu geri dönüyor. Grubun ajansı Elite'in Haziran ortasında geri dönüş yapma hedefiyle hazırlandığını açıkladı. Kesin ayrıntıları da daha sonraki bir tarihte duyuracaklarını söylediler. Bu Elite'in Ekim ayında yayınlanan ikinci mini albümleri I Will Like You'dan bu yana yaklaşık 8 ay sonraki ilk geri dönüşleri olacak. Ayrıca Elite şu anda 7 ve 8 Haziran'da Seul'de düzenlenecek ilk hayran konserleri Glitter Day için hazırlanıyor. aespa resmen geri dönüyor. JTBC 15 Mayıs'ta aespa'nın Haziran ayında yayınlanacak olan yeni bir albümle geri döneceğini açıkladı ve SM de bu haberi doğruladı. Bu yeni albüm grubun geçen yıl 21 Ekim'de yayınlanan 5. mini albümü Whiplash'ten bu yana yaklaşık 8 ay sonraki ilk geri dönüşleri olacakmış. Whiplash de ne ünlendi be. Ben bile K-pop dinlemeyen bir insan olarak Whiplash'i sağda solda duya duya öğrenmiştim. Şu an müziği kulağımda. Güzel, başarılı bir şarkıydı. Devam ediyorum. ITZY bu Haziran ayında geri dönüyor. 9 Mayıs'ta Export News ITZY'nin bir sonraki albümünün hazırlıklarının son aşamasında olduğunu ve albümü Haziran ayı başında yayınlamayı planladıklarını bildirdi. JYP bu haberi doğruladı ve detayları daha sonra açıklayacaklarını söyledi. Yakında yayınlanacak olan bu albüm ITZY'nin Ekim 2024'te mini albümleri Gold'u yayınlamasından bu yana 8 ay sonraki ilk geri dönüşleri olacak. Kang Daniel geri dönüyor. 26 Mayıs'ta Kang Daniel yaklaşan 6. mini albümü Glow the Haze'in 16 Haziran'da yayınlanacağını açıkladı. Bu önceki mini albümü Ek'ten bu yana yaklaşık 9 ay sonraki ilk geri dönüşü olacak. Bitmiyordu. Bakın hala 2 tane comeback haberim var. Fromis_9 geri dönüyor. 20 Mayıs'ta Fromis_9'ın yeni ajansı A&S Haziran ayında Fromis_9 yeni bir albüm yayınlayacak. Grubun benzersiz cazibesini yansıtan yaz havasında yeni müzikler hazırlıyoruz. Lütfen bizi sabırsızlıkla bekleyin demişler. Bu Fromis_9'ın Aralık ayında özel single'ları From'un yayınlanmasından bu yana 6 ay sonraki ilk geri dönüşleri olacak. Aynı zamanda bu geri dönüşün şöyle bir özelliği de var. Pledis Entertainment'la yollarını ayırıp A&S ile özel sözleşmelerini imzaladıktan sonraki ilk geri dönüşleri olacakmış. Ve nihayet son comeback haberi. Bu da birçoğunuzu mutlu edecektir bence. Twice grubu geri dönüyor. 19 Mayıs'ta Twice, 11 Temmuz'da 4. tam albümleriyle geri dönüş yapma planlarını resmen duyurdu. Grup ayrıca hayranları için yakında çıkacak olan albümleriyle ilgili Intro 4 isminde bir tanıtım videosu yayınlamış. O da muhtemelen X'te falandır. Bilmiyorum. Geçiyorum bir diğer habere. Ve nihayet comeback haberleri bitti. Geldik Mayıs ayının marka itibarı sıralamalarına. Öncelikle oyuncu sıralamasıyla başlayacağım. Mayıs ayının oyuncu marka itibarı sıralaması açıklandı. Kore İş Araştırma Enstitüsü 20 Nisan ve 20 Mayıs tarihleri arasında birçok veriyi kullanarak 100 oyuncu arasından yapmışlar bu listeyi. İlk 10 şöyle: 1 numarada Son Suk-ku, 2'de Go Eun-jong, 3'te Kim Hae-ja, 4'te Ma Dong-suk, 5'te Lee Jun-young, 6'da Kim Ji-yeon yani Woo Son-yeol grubunun bonası, 7'de Lee Byung-hun, 8'de Han Ye-ji, 9'da Park Hae-jun, 10'da da Kang Yoo-sok yer almış. Şimdi K-pop listeleriyle devam edeceğim. Mayıs ayının kız grupları arasındaki marka itibarı sıralaması açıklandı. Kore İş Araştırma Enstitüsü 11 Nisan 11 Mayıs tarihleri arasındaki verileri kullanarak çeşitli kız grupları arasından yaptılar bu listeyi. İlk 10 şöyle: 1 numarada Blackpink, 2'de IVE, 3'te Twice, 4'te Red Velvet, 5'te aespa, 6'da LE SSERAFIM, 7'de A-Pink, 8'de Idol. Burada G-Idol'ın adı galiba artık Idol olmuş. Ben de bilmiyordum, yeni öğrendim. 9'da Oh My Girl, 10'da da Kiki yer almış. Mayıs ayının erkek grupları arasındaki marka itibarı sıralamasında okuyalım. Kore İş Araştırma Enstitüsü 10 Nisan ve 10 Mayıs tarihleri arasındaki birçok veriyi kullanarak erkek grupları arasından yaptılar bu listeyi. İlk 10 şöyle: 1 numarada BTS, 2'de Seventeen, 3'te Big Bang, 4'te TWS, 5'te The Boys,
6'da EXO, 7'de SHINee, 8'de Super Junior, 9'da ENHYPEN, 10 numarada da NCT yer almış. Hemen bir de üyeler arasındaki listeleri okuyalım. Mayıs ayının kız grubu üyeleri arasındaki marka itibarı sıralaması açıklandı. Kore İş Araştırma Enstitüsü 18 Nisan 18 Mayıs tarihleri arasındaki verileri kullanarak 725 kız grubu üyesi arasından yaptılar bu listeyi. 1 numarada Blackpink üyesi Jennie, 2'de IVE üyesi Jang Won-young, 3'te Blackpink'ten Rosie, 4'te aespa'dan Karina, 5'te IVE üyesi An Yujin, 6'da aespa'dan Winter, 7'de Red Velvet'ten Joy, 8'de IVE üyesi Rei, 9'da Red Velvet üyesi Sulki, 10'da da ITZY'den Yuna yer almış. Son olarak bir de Mayıs ayının erkek grupları üyeleri arasındaki marka itibarı sıralamasını okuyacağım. Kore İş Araştırma Enstitüsü 17 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasındaki verileri kullanarak 755 erkek grubu üyesi arasından yaptı bu listeyi. 1 numarada Big Bang üyesi G-Dragon, 2'de BTS'ten Jin, 3'te Astro'dan Cha Eun-woo, 4'te BTS üyesi Jimin, 5'te BTS üyesi Jungkook, 6'da Vanavan üyesi Park Ji-hoon, 7'de BTS üyesi V, 8'de BTS üyesi Suga, 9'da Vanavan üyesi Kang Daniel ve son olarak 10 numarada da Highlight'tan Yundujun. Neden bu kadar mutlu oldum? Çünkü Highlight benim hala en sevdiğim K-pop grubu. Çoğunuz bilmezsiniz belki çünkü Highlight eski bir grup. Beast'ti, Highlight oldu. Yundujun da onun lideri. Bayıldığım bir grup kendisi. O yüzden bir üyesini bu listede görmek beni çok mutlu etti. Yeni bir albüm yayınladılar. Yeni çıkış yaptılar. Muhtemelen de listeye o yüzden girdi Yundujun. Zaten grubun görsel olarak en dikkat çeken isimlerinden bir tanesiydi. O yüzden de muhtemelen biraz da ön planda olduğu için listelere girmeyi başarmış kendisi. Ve bu sayede nihayet Mayıs ayının haber bülteninin de sonuna gelmiş olduğum uzun bir aranın ardından yeniden döndüm ve beni tekrardan izlemeye başladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Umuyorum benim de atladığım, es geçtiğim önemli bir haber olmamıştır. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğeni tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hype puanı vermeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Kanal için çok faydalı bir şey o hype puanı. Onun sayesinde daha fazla insanın önüne düşüyorum. Onun sayesinde belki de daha fazla insan beni keşfedecek, daha fazla insan beni izleme imkanı bulacak. Ben de daha fazla insanla bu sayede tanışmış olacağım. O yüzden hype puanı çok kıymetli bir YouTube kanalı için. Onu da vermeyi unutmazsanız çok sevinirim. Yepyeni haftalarda, yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.